Biraz daha ileri boyuttan bahsetmek istiyorum. İnşallah hiçbirinizin başına gelmez bu bahsedeceklerim. Dış gebeliğin ne olduğunu anladık. Şimdi sıra ne gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve daha sonrasında kimlerde daha çok görülebilir konusuna değinelim. Hangi kadınlar daha riskli grupta, bunu inceleyelim isterseniz. Merhaba sevgili dostlar. Gebeliğin tüm kadınlar için ne kadar değerli ve önemli bir süreç olduğunu biliyorum. Döllenmeden tutun doğuma kadar bu hamilelik macerasının sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için belli başlı adımlar gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi spermle döllenmiş olan yumurtanın tüpte ilerleyerek rahim boşluğunda yerini almasıdır. Sağlıklı bir gebelikte döllenmiş yumurta rahim içindeki tabakaya tutunarak oraya yerleşip gelişimine devam eder. Yerleşirken yerleşme kanaması meydana gelir. Bu konu regl kanaması ile çok karıştırılıyor. O yüzden adet kanaması ile yerleşme kanaması arasındaki farkları anlattığım videoyu hazırlamıştım. Açıklama kısmında o videoya da ulaşabilirsiniz. Konumuza devam edelim isterseniz. Eğer embriyo rahim değil de başka bir yere tutunup büyümeye başlarsa bu gebelik türü istenmeyen bir türdür ve adı dış gebeliktir. Hatta dış gebelik anne adayının sağlığı üzerinde ciddi tehlikelere sebebiyet verebilir. O yüzden dış gebeliğin devam etmesine asla izin verilmez ve en kısa zamanda bu gebelik sonlandırılır. %2 ihtimalle başınıza gelme durumu olan boş gebeliğin bugün detaylarını sizlere vereceğim. Dış gebelik nedir? Dış gebelik belirtileri ve nedenleri nelerdir? Dış gebeliğin teşhisi ve tedavi süreci nasıl ilerler? Hepsini birazdan öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsunuz. Eczaneye mi gitsem, hastaneye mi diye arada kaldınız. Sonra hastaneye gittiniz, kan testi yaptırdınız ve hamilesiniz. Ama bu hamileliğin sağlıklı bir gebelik olup olmadığını bilemezsiniz. İstenmeyen birçok şey başınıza gelebilir. Tabii bu ihtimallerin tamamı belki %10'u geçmez. O yüzden gereksiz evhamda yapmamalısınız. Hani hastaneye verdiğiniz kan veya idrar var ya, işte onun içindeki beta HCG hormonunun düzeyine bakılarak gebe olup olmadığının sonucuna varılıyor. Bu sonuca göre gebeliğin sağlıklı olup olmadığı kontrol için 6 ila 7. haftalarda tekrar kontrole çağrılırsınız büyük ihtimalle. Az önce bahsettiğim gebelikte istenmeyen durumlardan biri boş gebeliktir. Sağlıklı bir gebelikte döllenmiş yumurta yalnızca rahim içinde büyüyüp gelişebilir. Allah korusun döllenmiş yumurta bazen fallop tüplerinde, rahim ağzı veya karın içinde yerleşebiliyor. İşte bu duruma da dış gebelik adı veriliyor. Tüm dış gebelik vakalarının %95'i fallop tüplerinde gerçekleşiyor. Nadiren diğer yerlerde de meydana gelebiliyor. Aslında döllenme sonrasında salgılanan bazı hormonlar embriyonun yanlış yerde yuvalanmasını engelleyici role sahip. Zaten bu hormonlar vesilesiyle yavrunuz çoğunlukla doğru yeri bulabiliyor. Hatta biz bu konuyu hafta gebelik serimizin 3. gebelik haftası videosunda anlatmıştık. İsterseniz onu da açıklama kısmındaki videolardan izleyebilirsiniz. Zaten yumurtalıkta üretilen yumurta hücresinin rahime ulaşana kadar izlediği yol olan fallop tüpleri veya diğer bölgeler büyüyen bir embriyoyu tutabilecek ve koruyabilecek bir yapıya sahip değil. Bu sebeple hem embriyo düzgün bir şekilde gelişemez hem de bu durum anne açısından hayati tehlike oluşturabilir. Dış gebeliğin devam ettirilmesi mümkün olmadığı için embriyonun rahim dışarısında bir yere yerleştiği tespit edilir edilmez gebelik sonlandırılmalı. Aksi takdirde büyüyen embriyo fallop tüplerine hasar verir ve bu olayı yaşayan anne adayı üreme yeteneğini hepten kaybedebilir. Hatta ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle dış gebeliğin erken tespit edilmesi ve vakit kaybedilmeden sonlandırılması, sonraki döllenme ve hamileliklerdeki başarı oranının arttırılması ve istenmeyen durumların en aza indirilmesi açısından çok büyük bir öneme sahip. Dış gebeliğin ne olduğunu anladık. Şimdi sıra ne gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve daha sonrasında kimlerde daha çok görülebilir konusuna değinelim. Dış gebelikte de bilindik hamilelik belirtileri yaşanabilir. Ama sağlıklı bir gebelik ile arasında bazı farklar söz konusu açıkçası. Dış gebelik olduğunu gösteren en önemli belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz. Vajinal lekelenme ve kanamalar, bıçak saplanması benzeri keskin ağrılar, karnın tek bir tarafında meydana gelen şiddetli ağrılar, sindirim sisteminin çalışma düzenindeki bozukluklar,
uykusuzluklar, kilo kaybı, baş dönmesi ve bayılma. Biraz daha ileri boyuttan bahsetmek istiyorum. İnşallah hiçbirinizin başına gelmez bu bahsedeceklerim. Gebelik belirtileri yaşadığını fark etmeyen, az önce saydığım semptomları genel geçer günlük ağrıları zanneden kadında boş gebelik anlaşılıp sonlandırılmadığı için gebelik devam eder ve embriyonun büyümesiyle fallop tüplerinde yırtılmaya sebep olabilir. Bu durum yaşandığında karın boşluğuna kan sızar ve karın, pelvis, hatta omuz boyun bölgesinde bile şiddetli ağrılar hissetmeye başlarsınız. Bu yaşanırsa yapmanız gereken tek şey acilen bir uzmana başvurmak olacaktır. Peki bu boş gebelik neden oluyor? Hangi kadınlar daha riskli grupta? Bunu inceleyelim isterseniz. Dış gebelik tüm kadınlarda görülebilen bir durum. Bu nedenle aktif bir cinsel yaşamı olan tüm kadınlar dış gebelik için risk altındadır. Fakat dış gebelik riskini arttıran bazı faktörler de mevcut. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz. Gebelik yaşının 35 ve üzerinde olması, daha önceden geçirilmiş pelvik ve abdominal cerrahi operasyonlar, birden fazla kürtaj geçirmiş olmak, yumurtalıklar ve tüpler gibi üst üreme organlarınıza ilişkin yaşanan enfeksiyonlu hastalıklar, daha önceden dış gebelik geçirmiş olmak, rahim içi tabakanızın farklı bölgelere de yayılması, tüplerin bağlanmasına rağmen gebe kalma, doğurganlığı arttıran ilaç ve tedaviler ile oluşmuş gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve sigara kullanımı. Bu saydığım nedenler varsa kesin dış gebelik olur demek yanlış olur tabii ki. Ama bunların hiçbiri olmayan kadınlara göre daha yüksek ihtimalle dış gebelikle karşılaşabilirsiniz. Eğer bu risk faktörlerinden herhangi biri veya birkaçına sahipseniz gebelik planlarken uzmanlarla görüşerek dış gebelik riskinin en aza indirilmesine yönelik önleyici çalışmalar yürütmelisiniz. Boş gebelik yaşadığımızı fark ettik. Peki doktor bunu nasıl onaylayacak ve bundan sonra tedavi süreci nasıl gerçekleşecek? Az önce verdiğim belirtiler üzerinden giderek kendinizden şüphelendiniz ve kadın doğum doktoruna gittiniz diyelim. Doktorunuz öncelikle sizin şikayetlerinizi dinler ve pelvik bölgenizde fiziksel muayenesini yapar. Ama asıl sonuç ultrasonda ortaya çıkacaktır. Bu durumda kullanılan ultrason vajinal ultrasondur. Çünkü doktora daha net ve gerçekçi veri sağlayacaktır bu. Yapılan muayenede rahim dışında yerleşmiş kese varsa görünür. Bunların yanında doktorunuz beta-HCG ve progesteron hormonlarının kanınızdaki seviyelerin belirlenmesine yönelik testler yapabilir. Hamilelik sırasında seviyeleri değişen bu hormonlar dış gebelik tanısının konulabilmesi için de uygulanabilir. Bazı ciddi durumlarda ise doktorunuz gerekli gördüğü takdirde yırtılmış fallop tüplerinden kaynaklı kan sızıntısı olup olmadığını bulmak için kübosentez adlı iğne yardımıyla yapılan incelemeden faydalanabilir. Tüm bu tanı testleri neticesinde dış gebelik tanısı alan gebelerde gebeliğin derhal sonlandırılması gerekir. Aksi takdirde fallop tüplerinin patlaması ile ağır bir iç kanama yaşayabilirsiniz. Bu durum acil bir şekilde ameliyata alınmanıza, fallop tüplerinizin işlevini kaybetmesine ve diğer üreme organlarınıza da zarar verecek üreme yeteneğinizi kaybetmenize ve hatta hayati risk altına girmenize neden olabilir. Bu söylediğim kötü senaryolar inşallah hiçbirinizin başına gelmez deyip tedavi sürecinden bahsetmek istiyorum. Şunu asla unutmayın. Dış gebeliklerde yavrunuz sağlıklı bir şekilde büyüyüp dünyaya gelmesi imkansızdır. O yüzden doktorunuz dış gebelik dedikten sonra ilk iş bu gebeliği sonlandırmanız olacaktır. Bunun için uzmanlar farklı yöntemlerden yararlanabiliyorlar. Eğer kanama olmadan fark ettiyseniz ilaç tedavisiyle düşük tarzı bir işlem sağlanır. İlacın etkisini yapılan kan testleri gösterir. beta-HCG sıfırlandığında tedavi sona ermiştir. Birkaç ay sonra kadınlar bedenen hazır olabilirler. Eğer anne adayı ruhen de hazırsa tekrar gebelik düşünülebilir. Eğer kanama gerçekleşecek boyutta bir durum varsa cerrahi müdahale gerekir. Açık veya kapalı ameliyat olması sizin durumunuza göre doktorunuzun vereceği karardır. Eğer fallop tüpleriniz ciddi hasar görüp alınmadıysa tekrar hamile kalabilirsiniz. Aynı şekilde kan testi sonuçlarına göre hasta takip edilir ve tedavi tamamlanır. Şimdiden çok geçmiş olsun diyelim. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Gebelik yaşayan tüm anne adaylarının buluştuğu kanalımıza siz de abone olabilir, bilginize bilgi katıp bu heyecan dolu yolculuğu güçlü bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Açıklama kısmında size fayda sağlayacak videoları paylaştım. Mutlaka onları da izlemelisiniz. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.